Kıymetli seyircilerim, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayı geldi. Oktay Usta'dan patlıcanlı geleli kebabı geliyor. Buyurun birlikte hazırlayalım. Hoş geldin ey şehru Ramazan, sofralarımıza bereket geldi kıymetli seyircilerim. Bugün iftar sofrası için ilk iftarımız bugün kıymetli seyircilerim. Şöyle güzel patlıcanlı bir etli gelele kebabı hazırlayacağım. Malatya'nın çok meşhur yemeğini efendim sizin iftar sofralarınız için hazırlıyorum kıymetli seyircilerim. Burada 6 tane patlıcanımız var, 3 tane soğan, 2 kırmızı biber, 4 yeşil biber, 3 tane yeşil soğan, 2 soğan, 4-5 diş sarımsak, kıymetli seyircilerim, 3-4 çorba kaşığı da tereyağı var. Burada 500 gram da dana parça etimiz var kıymetli seyircilerim. Şimdi patlıcanları öncelikle fırına atacağız. Fırında közlenecek. Çok lezzetli bir yemek kıymetli seyircilerim. Közlenmiş patlıcan alt yatağında, üzerinde sotelenmiş eti ver fırına. Öyle güzel bir lezzetli oluyor ki isterseniz pilav, yanında servisinde yoğurt, Allah ne verdiyse eldeki ve evdeki imkanlarla hazırlanabilen Oktay Usta'dan patlıcanlı bir et yemeği tarifi geliyor. Böyle 5-6 yerinden çentikler atıyorum. 240 derecelik fırına patlıcanları gönderiyorum. Patlıcanlar közlenirken biz diğer aşamalarla devam ediyoruz. Lütfen takipte kalın. Geleli kebabımızın etini doğradık, biberini, soğanı, sarımsağını hepsini doğradık. Patlıcanları da fırına gönderdik kıymetli seyircilerim. Şimdi etinin pişirme bölümüne giriyoruz. Minik küpler şeklinde doğranmış dana eti 500 gram. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgimizi veriyoruz, tavaya indiriyoruz etleri. Etler şimdi yüksek ateşte pişecekler kıymetli seyircilerim. Sırasıyla soğan, sarımsak, biberler, domates hepsi gelecek. İçine bir kaşık belki biber salçası koyabilirim. Lütfen takipte kalın. Patlıcanlara şu anda yarım saat oldu. Bir tane çıkarıp bakayım, bir kontrol edeyim. Canım gelir misin? Şöyle sıktığınızda yumuşuyorsa tamam demektir. Çıkartıyorum fırından. Çıkart Oktay Usta, çıkart, elim yandı. Evet, şimdi üzerine kıymetli seyircilerim bir streç film çekeceğim. Streç film çekiyorum üzerine. Bir terlesinler ki kolay kabuğundan ayrılabilsinler istiyorum. Streç filmi nereye koyduğumu bulamadım. Önce bir arayayım. Etler sulandı kıymetli seyircilerim. Suyunu çekti. Soğanlarını verdik. Soğan sarımsakla birlikte kavururken suyunu çekti. Daha böyle lezzetli olur aynı zamanda bu şekilde yaptığınızda. Yalnız burası dana eti. Dana etinin hangi bölümü olursa yumuşak olur. Kasaptan alırken dana sokum bölümü ya da tranç bölümünden alırsanız o iki bölümde en yumuşaktır. Dana etinin but kısmına göre kıymetli seyircilerim. O dana tranç ve sokum bölümünden kullanabilirsiniz. Şimdi yeşil biberlerini de ekledim kırmızı biberle birlikte. Birazcık domates ve biber salçası da vereceğim ama vermeden önce efendim patlıcanların üzerine streç film çektim. Terlettik. Yani kabuğundan kolay ayrılması için. Bakın, görüyor musunuz? Gayet güzel, başarılı oldu. Hemen şimdi aşçım bir soyalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim ne güzel nimetler veriyorsun. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayı geldi. Bereketiyle, rahmetiyle geldi. Sofralarımızda şenlendi kıymetli seyircilerim. Köz patlıcanı görüyor musunuz? İşte şimdi etin altında bu köz patlıcan olacak. Üzerine de güzel pişirilmiş, sotelenmiş et olacak. Nasıl buldunuz kıymetli seyircilerim? İştahlarımız açıyor. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Etimizin suyunu verdikten sonra ağırdan kıymetli seyircilerim sosuyla birlikte şu an sebzeler, et pişti. Tam böyle ekmek banmalık sote kıvamında bir et oldu. Bol sebzeli kıymetli seyircilerim
Et de dengelemeye çalıştık. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Hemen devam ediyoruz. Et pişti dedik. 6 tane patlıcanı fırında közledikten sonra hemen fırın tepsisine alıyoruz. Ya da istediğiniz cam kaplarda olur. Kıymetli seyircilerim, hangi kapta sunum yapmak istiyorsanız onun içerisine alabilirsiniz direkt. Hemen şimdi şöyle sevgiyle yayıyoruz, bakın. Görüyor musunuz? Bak, yay aşçı. Böyle kebapların altına serilir ya patlıcan. Aynı yöntemde çok lezzetli olur kıymetli seyircilerim. Evet, Malatya'ya selam olsun. Yurdumuzun her bir köşesinin lezzetlerine Oktay Usta yer vermeye çalışıyor mutfağında kıymetli seyircilerim. İstediğiniz tarifler varsa, yöreseller, onları da yorumlara yazabilirsiniz, sizler için hazırlarım. Evet efendim, bakın şu anda patlıcanlar alındı. Hiç tuz vermemiştim. Burada birazcık tuz veriyorum. Hafif bir zeytinyağı. Bir de üzerine en son finalde kızarmış tereyağı gelecek bunun üzerine kıymetli seyircilerim. Evet, şimdi hemen buradan yaklaştır aşçım şuraya. Görebiliyor musunuz çocuklar burada? Görüyoruz. Kıymetli seyircilerim, şöyle getiriyorum. Dikkatli bir şekilde patlıcanları alttan dağıtmasın. Yani dengesi bozulmasın ki servis ederken böyle kaşığı daldırdığımızda herkese eşit miktarda patlıcan ve et düşsün istiyoruz. Şimdi güzelce eti üzerine yaydıktan sonra 180 dereceye ısıtılmış fırının orta katına gönderiyorum. Şöyle 15-20 dakika. Birazcık demlenecek. Ondan sonra servis vakti diyeceğiz. Lütfen takipte kalın. Bu güzel lezzetin iftar sofrasında nasıl hazırlandığını detaylarıyla takip etmiş olun. Lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Güzel kokular geliyor fırınımızdan kıymetli seyircilerim. Evet, geleli kebabı fırında pişti. Fırından alıyorum sevgiyle. Al bakalım Ayşem. Vay 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 vay. Allah'ım, bu ne güzellik. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayı geldi. Bereketiyle geldi. Üzerine bir dokunuş yapayım mı, ister misiniz? Biraz maydanoz ve taze soğan yapraklarından, yeşilden doğruyorum. Yanında pilav, kıymetli seyircilerim, salata, yoğurt, Allah ne verdiyse iftar sofrasında bereketiyle geliyor inşallah. Rabbim oruçlarınızı kabul etsin. Sizleri çok seviyorum. Ramazan-ı Şerif ayın boyunca Oktay Usta'dan tarifler gelmeye devam edecek. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Hoşça kalın efendim.